Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak sosyal medyada gündem olan bir videoya gideceğiz. Nasıl bir video? Tucker Carlson var, bileceğiniz üzere Amerikalı gazeteci. Carlson yapmış olduğu son yayınında Jordan Daniel, Hristiyan din bilimci konuk etmişti ve Jordan Daniel'ın özellikle de Kudüs'teki şu anki mevcut durum hakkında yapmış olduğu açıklamalar bayağı bir sosyal medyada dikkat çekti. Daniel özellikle de Osmanlı yönetimindeki Kudüs ve şu an Yahudilerin işgali altında, İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs'teki yönetim farkını, Hristiyanların hangi dönemde daha rahat bir şekilde dini aktivitelerini yerine getirdiğinden falan bahsetmekteydi. İsterseniz bir izleyelim o açıklamaları. The Ottomans didn't charge churches tax. And so when the Ottomans were in control of the Promised Land for 400 years. 400 yıl değil, ne 400 yıl? 800 yıl biz oraları yönettik. For 400 years. 400 değil yani, yaklaşık 1000 yıl. They didn't charge churches tax. Israel started just a few years ago. And so the Christians have pressure applied to them. I mean, native believers, the ones whose churches have been there longer than Israel. Çok güzel laf çakmış şurada. Kiliseler İsrail'in bir devlet olmasından daha uzun süredir orada olanlar. Yani bazı Hristiyanlar diyor daha İsrail diye bir devlet yokken diyor zaten diyor Kudüs'teydi diyor. They're the ones that are facing the pressure that it's very hard to get Christians in America to care about at all. And their Muslim rulers didn't do that during the Ottoman period. Vergi almadı mı diyor Tucker Carlson. The answer is no. The Muslim rulers didn't tax churches during the Ottoman period. They were very kind. Vergi almadı mevzusunda vergi alınmış ama yani dini görevlerini yerine getirtmeyecek şartta yoğun bir maddi külfete düşürtecek anlamda bir vergi alınmamış. Yani araştırıldığında bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama naziklik konusunda bu kesinlikle doğru kıymetli dostlar yani. To Christians. As a matter of fact, they took care of our holy Sahip çıkma mevzusu da doğru kesinlikle. They had rebuilt Islamic authorities, rebuilt the Church of the Sepulchre 3 different times over the centuries. They had a law protecting Christian pilgrims on their journey. Like nobody messed with The Ottoman Turks, the Muslim rulers of the Holy Land, rebuilt the Church of the Holy Sepulchre 3 times. 3 times. Bu videoda özellikle dikkat çekici kısım ne biliyor musunuz kıymetli dostlar? Bu video böyle Türkiye'den falan kaydedilmedi. Yani Tucker Carlson olsun veyahut da işte Jordan Daniel Hall, bunlar böyle etkisi yüksek kişiler Hristiyan dünyasında. Hristiyan dünyasındaki yüksek kişiler etkisi ne diyor? Adamlar yani Yahudiler diyor Osmanlı'dan bile daha kötü bir yönetim biçimi sergiliyor şu an diyor Hristiyanlara karşı Kudüs'te. O kendileri işte vaat edilmiş toprak falan filan diyor ama yani gerçekler bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabi burada da ikiye ayrılma başlıyor. Acaba o dönemlerde diyor bu kadar nezaket, bu kadar hoşgörü, şimdi bugüne baktığımızda doğru oldu mu olmadı mı orası ayrı bir tartışma konusu. Yani bizim atalarımız gitmiş olduğu hiçbir coğrafyada zulüm etmediler. Zaten bundan dolayıdır ki 800.000 sene oralarda hüküm sürdük. Oralara vali atadık. Bugüne geldiğimizde bile Hristiyanlar dahi açık açık kabul ediyor. Yahudiler şu an bizlere daha fazla eziyet ediyor diyorlar. Gerçekler bu şekilde. Kıymetli dostlar, bayağı bir gündem oldu bu video. Hemen akabinde şimdi hazır İsrail'den bahsettik. İsrail basını yine aynen sıkılmadan, bıkmadan Türkiye İran'dan bile daha büyük bir tehdit diye yazıp çizmeye devam ediyor. İsrail basınından Marif gazetesi geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu haberde bu olayın nasıl gerçekleştiğine inanmak güç, Türkiye'nin askeri gücüyle ilgili şaşırtıcı istatistik diyordu. Haberin detaylarına indiğimizde NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, İsrail için İran'dan bile daha çok tehlikeli bir tehdit oluşturuyor. Diğer şeylerin yanı sıra Türkiye şu anda kendi silahlarının yaklaşık %80'ini üreten son derece gelişmiş bir askeri sanayi sistemi kurmuştur diye İsrail basını bir haber girmişti. İran'la bitmek tükenmek bilmeyen bir müzakere süreci var. Henüz ne olduğu belli değil. Fakat biz buna yoğunlaşmışken İran'dan bile daha tehlikeli olabilecek yeni bir meydan okumayla karşı karşıyayız diyor. Ve bu meydan okumanın adı Türkiye. İşte burada Türkiye'nin özellikle de ordu gücünden, NATO'daki Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci en büyük orduya sahip olmasından, Türkiye'nin yaklaşık olarak 480.000 düzenli ordu mensubuna sahip olduğundan, işte 2200 tank ve devamında Türkler kendi yerli tankını da geliştiriyor.
Altay tankını diye. Bu şekilde İsrailler haberine devam ediyordu. İran'dan bile öne koyuyor Marif bizi. Devamında kıymetli dostlar, şimdi Türk savunma sanayisi dedik, %80 yerlilik oranında. İsraillerin de zaten bu olay dikkatini çekmiş. Şimdi evet, Türk savunma sanayisi büyük ölçüde kendi ihtiyaçlarını kendisi hallediyor ama Türk savunma sanayisi aynı zamanda hani dünyada savunma devi olarak anılabilecek ülkelere de ciddi yardım ediyor. Nasıl yardımlar? Bunlar böyle basit işte gel ordunu personelini eğitelim yardımı değil. Ciddi stratejik hareketler. Kıymetli dostlar, dün Kızıl Elma İtalyanların M346 uçağı vardı. Eğitim uçağı, hatırladınız mı? İşte bizdeki Hürjet'in benzeriydi. Dün İtalyan Leonardo şirketi bizzat kendisi açıkladı. Baykar'ın dedi biz Kızıl Elması'yla Çorlu'da, Tekirdağ'da mükemmel bir test gerçekleştirdik diyordu. Leonardo'nun yapmış olduğu açıklamada Kızıl Elma ile M346 uçakları ortak uçuşu Mayıs ayında icra etti denilmiş. Baykar'ın gelişmiş akıllı filo otonom yetenekleri MUMT algoritmalarına entegre edildi deniliyor. Yani kıymetli dostlar, hani sadık kanat doktrini vardı ya, işte insanlı bir tane uçak, yanında Kızıl Elma, beraber otonom bir şekilde uçuş icra edecekler. Hatta işte insanlı uçak Kızıl Elma'yı kontrol edecekti. İşte bu konsept Mayıs ayında İtalyanların M346 uçaklarında Leonardo Baykar işbirliğiyle gerçekleşmiş. Kızıl Elma'nın otonom kabiliyeti entegrasyon sürecini büyük ölçüde basitleştirerek sorunsuz uygulama ve hızlı devreye alma olanağı sağlamış. Yani Kızıl Elma'nın sahip olmuş olduğu yapay zeka yazılımları İtalyanların işini epeyce kolaylaştırmış. Orada ne diyor? M346 ile Kızıl Elma tam otonom bir şekilde bir senkronizasyon sağladı. Yani veriler gidip gelmiş iki uçak arasında. Diyebilirsiniz abi, İtalyanlar şimdi gidecekler Kızıl Elma'dan işte teknoloji alacaklar, teknoloji verecekler falan. Kıymetli dostlar, bunların hepsi düşünülüp de bu olay gerçekleştiriliyor. Onu bir kenara koyalım. Biz İtalyanlardan ne alacağız mesela? Yani ben sizlere şöyle söyleyeyim, bir baba oğluna böyle bir fayda sağlamaz. Şu an sadık kanat olarak dünya üzerinde kendisini kanıtlamış tek bir tane havada uçan araç gereç var. O ne? O da Kızıl Elma kıymetli dostlar. Gerek işte Kızıl Elma'nın kendi radarıyla, işte kendi elektronik harp sistemleriyle donatılmış olması, kendisi havadan havaya Gökdoğan füzesini ateşleyebilen bir insansız hava aracı yani. Ondan bahsediyoruz. Dünyada eşi benzeri yok. Anladınız mı? Benzerleri var. Nasıl? İşte uçağın radarını kullanıyor. Daha sonrasında füze ateşliyor havadan havaya. O sadece taşıyıcı bir araç. Ama Kızıl Elma'da kendi radarı var. Murat AESA radarı zaten son teknoloji bir radar. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir teknolojiyi şu an biz İtalyanlarla evet paylaşıyoruz. Fakat günün sonunda İtalyanlar bize ne yapacak? O da var. Ya ilk başta mesela bu LBS Systems. LBS Systems ile aslında Türkiye çok ciddi paralar kazanacak. Çünkü Avrupa pazarında LBS System ürünleri çok rahat bir şekilde satış gerçekleştirecek. Daha sonrasında bakacağız. İtalyanların samtileri, yani perde arkasında emin olun biz bir veriyorsak yani devlet mekanizması 3-5 almanın derdinde. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama tabii ki de gönül ister. İnşallah ilerleyen günlerde bir de şöyle Hürjet'le bu sadık kanat doktrini Kızıl Elma çok güzel bir şekilde uyumlu çalışacaktır. Çünkü M346'lar Hürjet'in sınıfında olan bir uçak. Hürjet'le neden yapılmasın bu çalışmalar, değil mi? Gönül böyle istiyor. İnşallah ilerleyen günlerde onları da görürüz diyorum ve hemen devamında tabii Türk savunma sanayisi Avrupa'nın devlerine teknoloji yardımı Avrupa'nın elinden tutmaya devam ederken, kısacası kıymetli dostlar, Yunanlılar da teknolojik olarak biraz geriden gelseler de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi karşınıza bir haber getireceğim. Yunanlıların Arkitas'ından, hani o 2022 yılında duyurulup daha ne uçtuğunu, daha ne kaçtığını kimsenin göremediği o Arkitas vardı ya. Arkitas'ından yeni haberler var. Arkitas 2 çıkmış piyasaya ve Yunanlılar bayağı da bir iddialıymış. Ne dönüyor haberde? Yunanistan, Baykar ve TUSAŞ tarafından geliştirilen sistemlere rakip olarak konumlandırdığı Arkitas 2 insan hava aracını tanıtarak insan hava aracı kabiliyetlerini güçlendirdi ve Türkiye'nin hızla büyüyen insan hava aracı endüstrisiyle aradaki farkı kapatmayı hedefliyor diye Yunanlılar böyle bir haber girmişti. Arkitas 2 de bu şekildeymiş. Kıymetli dostlar, daha Arkitas 1 uçtu mu ben görmedim, yani uçtuysa bilmiyorum, yorumlarda yine görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ya şu rezilliğe bakar mısınız? Pozu bile çalmışlar ya. Şu poz kıymetli dostlar Teknofest pozu. Yani Selçuk Bayraktar ünlü etti şu pozu Teknofestlerde, insan hava araçlarının önünde teknolojik araç gereçlerin. Adamlar pozu bile
çalmışlar. Teknofest'te daha iyisi yapılır mı bunların İHA'sının? Orası da ayrı bir soru. Bence yapılır yani. Bizim Teknofest'teki gençler maşallah birbirinden zehir yani. Onu da belirtmek isterim. Yine sosyal medyada bugün bayağı bir dönüp dolaşan bir video vardı. Şimdi bu görüntüler nerede çekildi? Kıymetli dostlar, Isparta'nın Eğirdir ilçesi. Sivritepe var orada. Meşhur. Bölge sakinleri bilecektir. Sivritepe'de Afrikalı askerler bu şekilde eğitim faaliyeti icra ederken görüntülendi. Görüntüleri Afrikalı askerler kendisi paylaşmıştı. Kıymetli dostlar, Sudan, Somali, Nijer ve Çad'dan gelen askerler bu şekilde Isparta'da eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu arkadaşlar Türkiye'de eğitim aldıktan sonra bu askerler Afrika'nın bir ülkesine gittiğinizde nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz biliyor musunuz? Sosyal medyada daha önce gündem olmuştu ama bakın kıymetli dostlar, şunu bir izleyelim. Bu asker mesela şu biraz önce videoda gördüğünüz askerlerden daha önce işte Isparta'dan mezun olmuş birisi. Kıymetli dostlar, Gambiya'da bakın askeri personel Türk doktoru nasıl karşılamıştı geçtiğimiz zamanlarda. Bakın ne diyor. Her şey vatan için diyor. Afrika'daki atılımlarımız meyvelerini de bu şekilde sahada bizzat veriyordu diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.